Annem, babam, dedem hepsi Bulgaristan'dan gelmeler. Geliyorlar Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Hacıpaklı köyüne. Ben 5 yaşındaydım buraya geldiğim zaman İstanbul'a. Ama anneannem ölmüştü rahmetli o zamanlar. Dedem vardı. O da geldi bizle beraber. Babaannem. Şehreminde oturuyoruz. Melek Hatun Zağarcıbaşı'nda. Oraya geldik. Okula orada gittim. Karaahmet Paşa İlkokulu. Topkapı'da camisi de var onun. Orada okula başladık ama okulumuz çok güzeldi. Bahçesi, hiçbir şey yok, sırf ağaçlık. Mart ayı dedin mi, bahçede ders yapardık biz. İçeri girmezdik hiç. Çok birbirine saygılı insanlardık o zamanlar. Çocuktuk, çocuk. Sonra yollar yapılmaya başladığı zaman bizim okulun biraz ilerisinde şimdi Pazartekke durağı olduğu yerde de bir tane ilkokul vardı. Rahmetli oğlan kardeşim orada okudu. Yol yapılınca onlar bizim Karaahmet Paşa'ya geldiler. Bu sefer bahçeye İbrahim Alaaddin İlkokulu'nu yaptılar. Onlar orada okumaya başladı. Bizim yerimiz kısıtlandı. Yollar yapıldığı zaman okulun şeyinden yol geçti kaleden öbür tarafa çıktık. Ama Şehreminde de bir tane camimiz vardı, Yeni Cami diye. İçinde yatır da vardı. O camiyi yıktılar, yatırı yıkamadılar. Epey bir uzun sürdü orası. Onu da kaldırdılar orada. Ana yollar yapıldı, kocaman, geniş her taraf. Ama eski evler yine duruyor. Kar yağdığı zaman kolum gibi buzlar böyle aşağı sarkıyor. Hepsi tek katlıydı çoğu binalar. Pek nadir 2 katlı filan. Çok seviyorduk ya. Biz büyük parkta oyun oynardık, küçük parkta. Mevlane Kapı'da. Yani arkadaşlarımızdan kapının önünde sabah herkes işini bitirir, kapısının önünü süpürür, öğleden sonra kilimini yayar kapının önüne otururduk. Kavga, gürültü hiç bilmiyoruz. Hiçbiri yoktu. Hiçbir şeyden korkmam. O zaman çocuk da olsam hiçbir şeyden. Kahvemiz vardı, Mevlane Kapı'da yandı. Ev sahibi mahkemeye verdi. Bütün tarlamız, şeyimiz, köyümüzde ne varsa hepsi gitti elimizdekiler. Bir de emniyet sandığından para aldı. O zaman emniyet sandığı vardı. Şimdiki belediye binasının köşede. Şehremden oraya 10 yaşında çocuk yürüyerek, araba falan yoktu. Paraları elimde oraya gidiyordum. Bana kimse senin paran niye elinde demiyordu. Bazı zamanlar unutuyordum defteri, almadan gidiyordum. 2 sefer gittiğim oluyordu. Ne korku, ne bir şey, hiç. Hemen hemen 90 senesine kadar kapının üstünde bizim anahtarımız dururdu. Kapılar açıktı. Ama şimdi kapıdan dışarıya çıkamıyorsun. Çok zor şimdiki halimiz. Hele Türkçe konuşan hiç kimse yok zaten. En çok koyan o. İnşaat ustasıydı. Kahveciliği ev yanınca inşaat ustalığına başladı. Rahmetli. Çok vardır yaptığı yerler. Ama 85'ten sonra da Fındıkzade'deki Kaya Oteli var. Onun sahibi onu aldı, Kastamonu'ya götürdü. 24 tane minare yaptı Kastamonu'da. Orada kalp krizi geçirdi, hastaneye getirdik, burada şey yaptık. 24 tane orada, bir tane Yenikapı'da, Şile Hava'da, Erzincan, Kemaliye'de epey minaresi var rahmetlinin.
Pınarhisar'da işte Hacı Faklı köyünde de o minareyi de kendi yaptı rahmetli eniştemle beraber. Annem ev kadınıydı. Annem çocuklarla gelen gidenimiz çok fazlaydı. Akrabaları, okula gidenler. Annemin amcasının 11 tane çocuğu vardı. 2 tanesi kız çocuğu. İki tane erkek okumamış, 2-3 tanesi okumamış. Geri kalan hepsi. Kız da okumamıştı. Rahmetli oldular hepsi. Zaten onlar annemde kalırdı yazın geldiği zaman. Üstlerini başlarını Balıkesir Eğitim Enstitüsü'nden mezunlardı hepsi. Orada bir tanesi Vefa Lisesi'nde müdür yardımcısıyken vurdular onu zaten yaptılar. İlk anarşi şeyinde. Onların çocukları da çok fazla. Çok fazla. Hepsinde 2'şer tane. 2'den az yok zaten. Ben 47 doğumluyum. Benden başka 3 tane daha var. 2 tanesi rahmetli oldu. Onların da 2'şer çocukları var. Birer kız, birer oğlan. Hepsi okudular. Bir tanesi Cerrahpaşa öğretim görevlisi. Oğlan kardeşi veteriner hekim. Öbür ölen kız kardeşiminki öyle matbaacı. Kızı laborant, üniversite mezunu, o da 4 seneliklerden. Öbür oğlan kardeşim rahmetlinin kızı Tekirdağ Namık Kemal'de doktor, öğretim görevlisi o da orada. Oğlan da abisi de orman mühendisi. Benimki muhasebeci kızım, oğlum da takside şoförlük yapıyorlar. Ya çocukluk bizim Melek Hatun Ağacıbaşı'nda geçti. Zaten oralarda fazla bir yere gitmezdik. Biz sokakta oynardık ama bizim kavgamız, şeyimiz hiç yoktu. Arkadaştık hepimiz. Herkes birbirini tanıyor. İşte diyorum kapılarımız açık, giriyorduk, çıkıyorduk. Oralarda. Biz evcilik oynardık, saklambaç filan oynardık. Yani oyunda bilmiyorduk ki körebe oynarsın öyle. Oyuncak diye bir şey yok zaten. Oyuncak yok. Olsa da para yok zaten. Hayır paramız yok ama huzurumuz vardı. Aldığın her şeyi bulurdun. Bir ara tüp kuyruğu oldu. Onlara gittik, sana yağ kuyruğu oldu. Hep gittik onlara girdik ama herkes sırasını bilir. Ne kavga ne gürültü çıkardı. Hiç bilmiyorum öyle çocuk için kavga olsun bir şey için. Şimdi getiriyor arabayı yolun ortasına koyuyor, bırakıyor. İster geç ister geçme bir de senden kavga ediyor. Hepsi çevriliydi. Arsalar vardı ama etrafları çevriliydi. Ne zaman yaparız? İncirler filan olduğu zaman kaçak duvarın üstünden atlardık incir koparmak için. Yok incirden başka yoktu. Bir de dut oluyordu. Komşularımız da vardı zaten onlar. Oralara giriyorduk. Değil. Fazla yoktu öyle. Piknik yapmak için de kalenin dibine giderdik. Şimdi aşağıda Merkez Efendi'ye gider gezeriz oralarda. Ayazma Yahudi mezarlığı yaptılar şimdi orasını. Orada piknik yapıyorduk. Orada güzel oynuyorduk. Genişlik alanlar. Çoluk çocuk toplanıp orada oynanıyordu güzel. Dutluk vardı. Dutlukta şimdi yapıldı. Bloklar, Cevizli Bağ diye. O bloklar yapıldı. Oralarda yapılıyordu piknik cumartesi, pazar günleri. Çırpıcı çayırı vardı. Oraları. Yani yok. Ben 85'e kadar Trakya'ya gidip geliyorsun ama o kadar. Avcılara 85 senesinde gittim. 85 senesinde oraya gittim okula çocuğu yazdırmak için. O amcaların bir tanesi orada öğretmendi. Sanat okulu diye, hala da meslek okulu diye yazıyor. Oradaydı rahmetli. O zaman avcıları gördüm. Ondan sonra gittim oturdum da tabii. Bizim sıramızda 2 katlı vardı. Bir tanesi bizimki, karşımızda bütün hemen hemen hepsi 2 katlıydı. Bizim sokaktan başka yoktu öyle.
Altta 2 oda, 2 oda üstte. Arkada kocaman bir kiler gibi yapmışlar, ardiye gibi. Ya çok büyük, nasıl göstereyim? Şunun kadar yuvarlak küpler vardı. Su küpleriymiş. Su, buz gibi. Onun içine koyuyorlar suları. Oradan alıp içiyorlar. Öyle yerde bahçemiz de vardı, tavuğumuz da vardı, kuzum da vardı. Hayvanları hala seviyorum. O kuzu 2 katlı çıkardı yukarıya kadar. Aliş diye seslendim mi? 5 sene et yemedim, o hastalandı, kestik. 5 sene et yemedim onun yüzünden. İlkokulumuz çok güzeldi, sınıflarımız. Kömür sobası yanıyordu. Öğretmenlerimiz de çok iyiydi. Yani öyle ufak tefek öğretmen pek yoktu. İri yarı erkekler daha fazlaydı. Erkek öğretmendi. O da Şerem'inde, Büyük Park'ın orada oturuyordu. Gördük mü koşa koşa selam verirdik öğretmenlerimize. Hangisi olursa olsun. Senin benim değil. Merdivenlerle bahçeden sınıftan çıkıyorduk, dışarıya çıkmak için merdivenlerden iniyorsun. Ondan sonra oyuncak yapıyorduk merdivenleri. Kayıyorduk oradan aşağıya, kenar taşları. Böyle. Pantolonları yırtarlardı, dizler yırtılırdı, kışlar açılırdı böyle ki. Bizim zamanımızda yamalı bir şey giydiğin zaman dalga geçiyorlardı. Dalga geçiyorlar. Gözlük, arkadakilere gözlük. Dizlerin öyle yine. Nasıl dalga geçerlerdi. Kadife pantolon giyilmezdi. Kadife pantolonu Çorumlu leblebiciler giyiyordu. Kapının önünden geçer satarlardı leblebileri. Böyle şimdiki gibi değil. Ellerinde camlı bir şey, bir tarafta toz olarak, bir tarafta sarı leblebi, öyle satarlar. Leblebici diye dalga geçerlerdi. Çocukluğumuz çok iyiydi. Kartopu oynamaya babam da çıkardı, rahmetli, beraber çıkar kartopu oynardık. Hep arıyorum ben, hala da yine bir kar yağsa da çocuklarla oynasam diye bakıyorum. Evimizin ismi Melek Hatun Mahallesi Zağarcıbaşı sokağı. Orada arka, yani şimdi halamın evine gidiyorsun, Çilzade diyorlar bizden biraz daha ileride. Onunki daha değişikti. Orada kondular çok vardı. Şimdi onlar yıkıldı. Hepsi o kondular. Tam kaleye yakın. Bahçe yaptılar işte. Bilmem ne bahçesi deyip gidiyorlar işin içinden. Sular akıyor şakır şakır. Ama bakım bir şey yine yok yani doğru düzgün. Açılışa gittimdi bile, ben de gittim. Yaptım. Çocukların oyun yerleri çok fazla şimdi. O bakımdan iyiler onlar. Çocuklara yaradı, bizim zamanımızda yoktu. Top oynadıkları yer neresiydi biliyor musun? Kalede bir delik vardı. O delikten geçerdik arka tarafa. Orada ısırganların içinde erkekler top oynardı. Abimle demin söylediğim halamın oğlu, 2 kardeş, onlar orada yetiştiler. Beşiktaşlı Ahmet dedin mi? Hamdi de Beykoz'da da oynadılar onlar. Oradaydı. Bacının bahçesi vardı, fabrikaydı. Kimse bir şey yapamıyordu yani. Ben kapatmışım orasını, vergisini ödüyordu, o kadar. Ama şimdi çok güzel yaptılar oralarını. Nikah dairesi filan, Kur'an okuma yeri koydular oraya. Nerede? Komşuluk o kadar güzeldi ki yavrum. O kadar olur. Her şeyinde birbirimizden iç içeydik. Hiç yani kimse ne kavga etsin, ne yapsın, ya şöyledir, yoktu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Oradaki komşuluk nerede? Ben pazartesi günü gittim komşuma. Taşındı o parsellere. Telefon açıyorum. Abla geldim, kapıdayım. Doğru mu söylüyorsun diyor. Hakikaten mi? Vallahi dedim kapıdayım. Aç sen kapıyı, ben geleyim sana. Ya o komşuluk bambaşkaydı. Şimdi hiç kimseden ne bir şey duyabiliyorsun, ne bir şey sorabiliyorsun. Çok acayip.
Benim çocukluğumda Tatarlar çok fazlaydı. Oturduğumuz yer Kalas diye geçiyordu zaten. Tatarların olduğu yerde. Ama şimdi Suriyelilerden başka kimse yok. Zenciler de var, Araplar, şeyler hepsi. Çok acayip. Çok acayip. Yani kimse işte diyorum ya, kimsenin çocuğuna ya kalk ya karnım acıktı verirsin bir parça ekmek, oturup yiyorlardı. Başka bir şey de istemiyorlar. Ya yağ süreceksin ya salça süreceksin. Ne olur o zaman. Hiç kimsede bir kıskançlık bir şey yoktu zaten. Ama şimdi bambaşka değişik şeyler. Sünnet düğünleri sokakta, Sulukule'den çengiler, çalgılar geliyorlardı, tutuyorlardı o zaman. Sokak düğünleri, kendin yapıyordun her şeyini, yemek vereceksen yemek, limonatanı filan. Her şeyini kendi yapıyordu insanlar. Ama güzel oluyordu. Ne öyle silah patlatmak, şey yapmak, hiçbiri yoktu zaten. Sabah söylersin, akşama gelirler, olur biter. Bir karyolayı sokağa kuruluyordu. Sünnet karyolası. Sünnetçi de o zaman gelir, keserdi berberler. Of, orası süslenmez olur mu? Yatak. Hazır yatak yapıyorlardı. Çok güzel balonlarla, şeylerden süslüyorlardı. Başınıza tülbentler, şeyler asılırdı. Onlara çeşit çeşit yapıp asıyorlardı. Çok güzel oluyordu. Ona hiç denk gelmedim. Çoğu salonlara zaten. Çoğu salonlara gidiyorlardı düğün için. Ama kına o kadar şimdiki gibi kına yoktu. Yavrum hepsi paraya dayanıyordu. Şimdi para var. Her şey var. Ama o zaman yok. Bir odada oturuluyordu. Tek bir odada. Koridoru varsa oraya yapıyorsun, mutfak yapıyorsun. Affedersin, leğenin içinde banyo yapılıyordu. Şimdi öyle değil ki. Şimdi böyle olduğu halde işte daha çok kuduruyorlar. Bayramlarda kandiller, her gece kandilde oldu mu ezan zamanı, herkes bir kutu bulur, içine mumu yakar, onu kapıya gidersin. Kandil mübarek çalarsın. Para verirler, atarlar şeyin içine, öyle. Bayramlarda da torbalarla bayramlaşmaya gidiyorsun. Çoğu şeker veriyordu zaten. Parası olan, vakti hali yerinde olan para veriyordu ama şeker topluyorsun. İşte diyorum ya, yani bir şey yapsan, ay gel yaptım, gel yiyelim. Şimdi değil zaten hiç. Ne bayramda da olsa, kurban da olsa bir şey görmüyorsun artık. Yok. Ben meslek okulu, ortaokulda Gebze'ye gitmeden Çayırova vardı. Ziraat okulu. Ama çok güzel bir okuldu. 24 tane dersimiz vardı. Mesleki derslerden hariç hepsi. Arkadaş, kızlar, erkekler. Karşılıklı yatakhanelerimizdi. Aradan yol geçiyordu. Çok güzeldi okulumuz. Öğretmenlerimiz de. Biçki dikiş vardı. Yemek vardı. Pasta vardı. Çocuk bakımı vardı. Ziraat olarak sütün nasıl kullanılacağı, marmelatların nasıl yapılacağı, havuç nasıl yetiştirileceği, domatesin, biberin, arıcılık, arı bakımları, hayvan bakımları. Çok güzel bir okuldu. Çok güzeldi öğretmenlerim de. Dikiş her şeyi, sen ne istiyorsan getiriyorsun. Kumaşını dikiyordum, veriyordum sana. Terzilik yaptım çok. Avcılarda da, oraya taşındım da orada da yaptım. Şehrem'de de yaptım. Çok yaptım dikiş. Dikiş değil, nakışta, dantelde, her şey. Ne istesen ben, örgüde. Trikoya gittim. Trikotaş hocamız, sizin gibi genç birisi, nasıl yapacağız kendi de bilmiyor. O zaman
Çift lastik vardı, örüyorduk. Şeylerin içine, yakanlaya falan, kol ağızlarına dikmek için. Onu ona sordum. O da bilmiyor. Evde biz örgü şişlen örürken birini örüp birini atlıyorduk. Birini örüp. Gel dedim hocam bunu böyle yapalım biz. Yaptık, çıktı meydana. Kendi kendimize hem o öğrendi hem biz öğrendik. Çiçek, ahşap, boyama, rölyef, ahşaptan. Manzaralarım, şeylerim bir görsen evde. Çok. Hepsini Selçuk Kız Meslek Lisesi'nden öğrendim. Oraya gittim, makine nakışı şeyi, öğretmenler bile çağırıyorlardı beni. İşte birbirimize öğretiyorduk. Onların bilmediğini, benim bilmediğimi onlara birbirimizden geçiyordu arası. Bir gün çevremde öğretmenle denk geldik. Hatice Hanım niye gelmiyorsun dedi. İşim falan var dedim. Yanımda da gelin var. Ay ne olur gel yalvardı kadın bana. Eve gelince diyor ki kadın ne kadar yalvardı sana o kadar. Gel illaki ne kadar seviliyormuş. Ne olacak ya hiçbir şey olmuyor ki. Sen ona saygı göster, o sana saygı göstersin. Ya yapıyorsun ama onlar da beğenmiyor. Yaptık işlerimiz modası geçiyor diyor. Kız hiç şeyi yok. Oğlan desen zaten onayı istemiyor o bir şey. Yaptık yani herkese yaptık. Elimizden geldiği kadar. Öğretmeye çalıştık. Benim kızımla kardeşimin kızı 3,5 ay araları var. Rahmetli babaannem de sağdı. Alır Kur'an okumaya başlardı. Onları da yanlarına alırdı. 2 kızı da. Tığla dantel örmesini, mekikle mekik oyasının yapmasını, 5 şişlen çorap örmesini, hamur açmasını hep babaannem öğretmiştir onlara da. Öyle güzel açıyorlar ki baklavaları, yani bilmedikleri bir şey yok ama şimdi çok kişi hiç bilmiyor onların yaptıkları işi. Yeğenimin 22 yaşında Tekirdağ'dakinin 22 yaşındaki kızı. Ona da öğrettik hamur açmasını, çi börek yapmasını. Çok şey, hadi yaparsın kızım sen. Sen yaparsın, sen becerirsin. Benim oğlan da yemekten şeyden epey bir ilgileniyor. Ona dayı sen yap getir hadi. O diyor sen yap ben senden yiyeceğim diyor. Öyle geçiyor vakit yani. Tabii. Tabii. Ama artık katarak şey yaptı. Bastırınca o şey yaptı. Düne kadar her işimi. Kimseye badanamız bile. Hiç eyvallah etmem kimseye. Beton dökülecekmiş şuraya onu dökerim. Babamdan gördüğümü yaparım. Hiç kimseye eyvallah etmem. Ama şimdi mecbur ediyoruz. Yani bir düşünüyorum ben. Belgeselleri seyrediyorum. Motor tamircilerini. Ev yenilemeyi. Şimdiki şeyi o yaşlarda olmuş olsam yapardım. Yavrum ne eğlenmesi. Ne eğlenmesi. Eğlence şeyi o kadar ben sevmiyorum. Ben işimden, gücümden uğraşacağım. Paran şeyinde olmadıktan sonra ne olacak? Ben bir tek sevdiğim şey yeşillik bir yer olsun bana yeter. Öyle deniz falan kesinlikle. Denize siz gidin, ben oturup burada beklerim sizi. Yok öyle eğlence şeyi yok. Birbirimizden şey oldu mu, bir araya geldik mi? Halamın kızları, dayımın kızları deyip öyle o eğlence yetiyor bana. Şimdiki filmler ne ki? Filmleri hiç, dizileri hiç seyretmem ben işte. Ben bütün gece hayvanları seyrediyorum, belgeselleri. Ne öğrenirim, ne yaparım diye. Öyle film seyredeyim, dizi seyredeyim. Zaten çok ters bir şeyler. Seyredilecek bir tarafları yok.
Şehrem'de vardı. 2 tane vardı. Yazlık sinema. Arada sırada giderdik onlara. Bir tanesi Büyük Park'ın olduğu yerdeydi. Bir tanesi de Pazartekke'de. Benzinci var, Shell benzinci. Orada vardı. Sevmediğim için onları hatırlamam şeydi. Şarkıları da hiç hatırlamam. Severim. Severim dinlemesini. Müzeyyen Senar'ın, Muzaffer Akgün'ün türküleri. O Sarı Sözen. Onların eskileri daha çok seviyorum. Radyodan zaten ancak vakit bulursan olacak, bulamazsan yok. Dikiş yetiştirmeye çalışırken, çocuklarla uğraşırken yok. Belgrad Ormanı vardı o zaman. Herkes kamyonlara dolar, Belgrad Ormanı'na giderdik. Küçük Su, Anadolu Hisarı Küçük Su. Oranın da ismi Anadolu Hisarı şimdi ama o zamanki Anadolu Hisarı'nı görecektin. Vapurdan iniyorsun. 2 tarafta mısır kazanları kaynıyor. Çok güzeldi ama. Denize hiç girmezdik. Büyükada'ya giderdik. Büyükada'ya ocaklarımızı alıp yoktu. Pompalı ocaklar vardı. Fitilli. Gazlı ocaklar vardı. Onları taşır giderdik. Oralara kalabalık. Toplanır halamlar, dayımlar, teyzemler deyip toplanıp gideriz. Hemen hemen her hafta gibi gidiyorduk bir tarafa, bir tarafa. Yani öyle fazla şey yoktu. O zaman çok kuvvetliydi. Hem de nasıl kuvvetliydi. Ama şimdi yok işte. Herkes bir iş derdinde. Şimdi onu düşünüyorum. Yeğenim benim Cerrahpaşa'da öğretim görevlisi. Eve geliyor 5 dakika oturamıyor. Sırf telefon çalıyor. Hocam öyle mi yapacağız? Hocam böyle mi yapacağız? Yok. Vakitleri yok. Daha olmuyor. Tekirdağ'daki cumartesi pazar da gidiyor hastaneye çalışmaya. Hepsi bakıyorum arayamadık. Tamam yavrum arayamadınız. Biliyorum ben sizin halinizi. Ben size kızmıyorum, hiç yapmıyorum. Ben vakit bulursam ararım. Çoğu da öyle yapıyorum zaten. Herkes bir meşgale, çoluğumdan, çocuğumdan. Değil. Hiç kimseye niye beni aramadın demem. Mevlana Kapı'da karşıki komşumuzun kasap dükkanı vardı. Rahmetli oldular. Onun benim yaşımda kızı da vardı. Oradan kemikleri eve getirirler, sıyırırlar. Tekrar onu kasap dükkanına götürürlerdi. Ondan oraya çok gidip geliyordu. Bir tane yatır var. Biz evimizden çıktıktan sonra orada Mevlana Kapı'da. Ana caddenin üstündeydi zaten. Daha ilerisinde cami. Mevlana Kapı Camisi. Yanında ilkokul. Bir tane daha okul vardı galiba oralarda. Kalenin dibine kadar da tek katlı evler, bahçeler, öyle gidiyor. Eskiden karakolmuş kalenin dibindeki bina. Şimdi yenilediler. O zaman karakol olduğunu öğrendik. Yoksa marangoz dükkanıydı. Hepsi tek katlı binaydı. Hiç böyle büyük binalar, yoktu. Açık meydan nasılsa geniş yerlerde kartopu oynaması güzel oluyordu. Merkez Efendi'ye oradan gidiyoruz zaten gidiyorduk. Yok nerede? Herkes kendi evinde yaptığı yemeği. Dışarıda yok. Evde yaparsın böreğini, çöreğini de her şeyini. Taksi zaten yoktu. Bizim çocukluğumuzda tramvay vardı. Tramvay Topkapı'ya kadar gidiyordu. Rahmetli eniştem de Batman'da tramvayda kaza yaptı, sonra çıkardılar da onu. O zamanlar Topkapı'ya kadar bir tek tramvay. Arada tek tük arabalar. Yani çok nadir. Her tarafa yürüyerek gidiyorduk biz. Güngören'e yürüyerek. Tabii Bayrampaşa'ya yürüyerek. Zeytinburnu'na yürüyerek. Osmaniye'ye, Bakırköy Osmaniye'ye yürüyerek. Bağcılar'a yürüyerek. Mahmut Bey köyü diyorum ya, oradan da yürüyerek çoğu kişi
Bakla zamanı, baklayı sırtında sütü, daha o zaman ne çıktıysa taze şeyler sırtlarında getiriyorlardı. Tabii satmak için araba yoktu, pek nadirdi yani. Faytonlar vardı Topkapı'da, Topkapı dışında, Maltepe'ye kadar. İşte isteyen biniyordu faytona, binip gidiyordu, geliyorlardı, öyleydi. Sıralanırdı faytonlarda. Salı pazarı hala devam ediyor. Salı pazarı. Yani bakkal vardı. Kuru, yine çoğu kuruları da pazardan alıyorduk o zaman. Hepsi pazarda satılıyordu. Bakkaldan da ekmek filan işte peynir şey, onu bakkallar vardı. Epey bir bakkal vardı eski. Sonra şimdi o bakkalların çoğu İdris Bakkal market olarak şimdi Çevrem'de kocaman. Manav olarak Halit Manav vardı. Onlar hepsi kapandı. Market olmuştu ikisi de ama Halit Manav o kapattı iyicene artık. Hepsi onların çoğu vefat etti herhalde. Yok, bu marketler nerede? Hiç yoktu. Hiç. Bakkal. Bakkalda da çoğu sigara şey satılıyor zaten. Yine omuzlarına koyarlar 2 tane yuvarlak tepsilerde yoğurtçular. Kışında bozacılar da vardı gece. Yani okulun önüne gelir bir sokak satıcısı ya simit satar ya şambalı. Kesip onları onu satarlardı. Öyle başka yoktu. Ya zaten 2,5 kuruş, ortası delik 1 kuruş. Onlarla bulursan alacaksın bir şey, bulamazsan yok. Başka bir yerde yoktu. Mahmut Paşa'ya gider, nereye gidiyorsun? Mahmut Pazar'da bile yoktu. Mahmut Paşa'ya gidilirdi, ayakkabı şey almak için, giyin. Orada. Ya kumaş alır, diktirirsin. Çoğu kumaş alınıp dikiliyordu. Bayramdan bayrama tabii. Bayramdan bayrama. Kıyafetler. Yırtılsın istediği kadar ayakkabın. O yırtık ayakkabıyla gezersin. Kıyafetler dikilir. Şimdi şey yapıyorlar ya, yastığın altına koyuyorsun. Koyuyorduk tabii. Başucunda dursun. Niye almadın, niye yırtık geziyorum? Hiç kimse kimseye demezdi. Ya, olsa alacak zaten. Çoğu Merkez Efendi'ye gidiyorduk yavrum. Merkez Efendi de çok değişmiş şimdi. Çok değişik. Eski Merkez Efendi değil. Zevk sefa için artık yapmışlar kendilerine yerler oralarda. Yiyorlar, içiyorlar. Eski Merkez Efendi değil. İbadetini yapacaksın, gidiyorlardı babaannemler falan. Ramazan'da camileri, şeyleri geziyorlardı. Gecede, gündüzde. İstediğin yere gidebiliyordun, istediğini yapabiliyordun. Ama böyle Kur'an kursları falan yoktu yani. Tramvaydan başka yoktu. Kapıdan girersin, bilet alırsın. Geçersin arka tarafa. Öyle. Vapur, karşıya vapurlan sonra da. Onlar yani başka bir şey yoktu. Hala da tramvayımız var canım. Modelleri değişik. Kalabalık değildi, rahat geziyordum. Çok rahat geziyordum. Şimdi öyle değil. Var. Bizim sokağımızda vardı. Şimdi ne külliyesi, ilim bilmem ne külliyesi diye çok güzel bir bostanımız vardı. Caminin yeriymiş. Vakıftan almışlar. Orada yetiştiriyorlardı her şeyi. Kara Paşa okulumuzun bu köşede, okulun köşesinden tut öbür köşeye kadar da yarısı bostanda orası da. Orada da çok güzel yetiştiriyorlardı. Sonra yeni yolun geçtiği yerde bostanda orası da. Orada da yetiştiriyor. Orada bak erik ağaçları şeyler vardı. Oranın bakımı daha güzeldi şeyi. Ama hiçbiri kalmadı tabii, hepsi gitti. Yok.
Pazardan alıyorduk çoğu. Herkesi onların müşterileri olduğu için satmazlardı öyle toplu, satarlardı. Toplu sattı mı daha kârdalar şey yapıyor, uğraşmıyor çünkü. Yedikule'nin mağrulu var zaten, kalenin dibi. Hala oralara ekip biçiyorlar yani oralarda, kalenin dibinde. Eskiden geziyorduk. Meydanne Kapı'dan çıkıp ta Yedikule'ye kadar. Park var orada. O parkı gezer otururuz tam lale zamanı. Rengarenk laleler. Arada sümbül de mis gibi kokuyordu. Ama 2-3 senedir gitmedim. Yürüyemediğim için fazla. Caminin dışında çeşme var. Tam karşısında bir çeşme var. Tam şeyinde yatır var. İşte Meydanne Kapı'da bir yatır var. Var. Meydanne Kapı Caddesi oluyor herhalde orası. Mevlane Kapı'ya çıkan cadde, Küçüksaray Meydanı'ndan inen caddeyle Mevlane Kapı'ya çıkan caddenin tam köşe başında cami zaten. Çeşme'de tam karşısında, yatırda bu tarafında. Camiye bitişte yine çeşme var. Ama 6-7 aydır ya tamirat yapıyorlar. Bir türlü bitiremediler. Kendi kendime ben söyleniyorum da bazı onlara. Yani başladın bitir, ondan sonra öbür tarafa geç. Yok. Hala bir şeyler yapıyorlar. Daha yıkıktı. Çoğu yer tamir ettiler ama yine yıkık çok yerler. İşte diyorum ya, o Meydanne Kapı'ya gitmek, oradan kapıdan geçmek daha zor geliyordu. Evden çıkıp halama gidiyorduk, onu alıyorduk. Oradan Delik diye işte şey yapmışlar, onu şimdi kapattılar. Kaç senedir orası kapalı. Oradan çıkardık. Otogara, Anadolu Otogarı'na oradan gidiliyordu. Her tarafı oradan aşağıya, Merkez Efendi'den aşağılara doğru. Oraları öyle geziyorduk, şey yapıyorduk. Surlar aynı surlar. Eskidi daha fazla. Yapılanlar başka. Yok öyle bir şey. Çok güzeldi ya oralar. Her taraf çok güzeldi. Çok sakindi. Kimse karışmaz kimseye. Hiç korku diye bir şey yok. Korku diye bir şey yok. Neresini gezersen gez, yalnız da gitsen sen niye öylesin, sen böylesin demiyordu. Ben hiç unutamıyorum işte bak Şerem'den o parayı, dünyanın parası elimde. Ta buraya Saraçhane'ye para getirip götürüyordu. Kimse karışmıyordu. Ama şimdi ucunu göstermeden daha ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şimdi bizim oraları çok güzeldi. İşte Şerem'deki cami yıkıldıktan sonra, onunla yıkılmadan önce karşı tarafa geçiyorsun hastaneye zaten. Hastanenin önü kapalıydı. 2'şer katlı, 3'er katlı evler vardı aşağı kadar da, yukarıya kadar. Pazartepe'ye kadar da. O zaman bizim çocukluğumuzda Hüseyin Peyda vardı. Aktör. Onun orada fırını vardı. Onu görmek için gidiliyordu oraya. Ekmek fırınına. Bedri Ayseli vardı. Hastaneye falan gitmek daha zordu. Özel doktorlar vardı. Reşat diye. Bilmiyorum, eczacılar da yine daha bir başkaydı. Aile gibi oluyordu. Çok rahattık. Şimdi de gerçi öyle de şey değil. Her taraf ya, bilmiyorum, çok güzel. Oruç Baba'ya mesela ben hiç gitmedim desem yalan değil. Herkes oraya toplanıyor. Ramazan'ın 1. günü. Ben hiç gitmedim. Öyleydi. Oruç Baba. Hiç yani. Bazı yerler daha sonradan çıktı meydana. Benim amcanın oğlu orada oturuyordu. O da ben de hiç gitmedim diyordu. Takkeci Camisi'nin şeyinde yol geçiyor. Halam yolun karşılıklı camiyle.
Halamın evi orada ama 6-7 tane de mezar var bahçesinde, yatırlar var. 2 katlı evi vardı, orada otururdu. Hiç korku bilmiyoruz diyorum ya size. Gece bile saklambaç oynuyorduk biz o bahçede. Hiç korkmuyorduk. Şimdi o mezarlar yok, ev yıkıldı. Bahçe olarak yaptılar zaten. Takkeci Camisi'nin şeyini de anlatmışlardı. Televizyonda duydum. Nasıl meydana geldi, nasıl şey oldu. Çok değişik şeylerdi. Eski İstanbul'u çok arıyorum be. Çok arıyorum. Avcılar'da oturanların çoğu Tunceli, Sivas, Erzincan, onlar. Ama iyi insanlar. Yani hiçbir fark yoktu. Nerede görsek konuşuruz, gider gelirdik öyle şey yapıyor. Ama bu taraftaki çocukluğun geçtiği için de daha iyi oluyor. Orada büyük olduğu için şey ama bu tarafı hiçbir zaman unutamaz. Bana çocuklar diyorlar ki ne oturuyorsun orada, niye şey yapıyorsun? Hastaneye gidiyorum, yakın. Samatya'da yakın, Cerrahpaşa'da yakın, Çapa'da yakın. Hepsi yakın. Bezmi Alem. Bezmi Alem Vakıf Kurabası. Ya ben 8-10 yaşında çocukken gidip orada dişimi çektirdim kaç sefer. Halamın oğluyla beraber giderdik. Dişlerimiz ağrıdı mı çektirir gelirdik. Şimdi çektirme, dolduralım, şey yapalım diye o zaman yoktu, onlar da yoktu. O zamanki çok sevgi, saygı, her şeyi vardı yavrum. Hepsine gayet güzel. Ama şimdi ancak bir tane komşun olabiliyor. En fazla 2 tane. Başka yok. Yani birbirimizi tanımıyoruz bile çoğu. Ben şimdi hiçbirini tanımıyorum. Kendi binamdaki oturdukları bile 1 kere, 2 kere, 3 kere göreyim. Ancak ondan sonra şey yaptım mı? Yeni bir genç kızımız taşındı. Dedim artık şey değil, her şeyi gel bana sor ben sana anlatayım. Sakın korkma. Otur. Ama bir şeyin oldu mu geldi anlat. Ne oldu, ne gitti, ne istiyorsun? Tamam diyor şimdi o da ondan şey yapıyorum. Yok. Merhaba merhaba o kadar. Tabii ne olur gürültü yapma de. Daha beterini yapıyorlar. Ama eskiden öyle değildi ki. Ha, bak Ayşe teyzen hasta, Ali amcan hasta filan değil mi? Ses daha çıkmıyordu kimsede. Ama şimdi o inadına yapıyorlar. Şu fişi oradan çekip çıkartıyor, tak atıyor yere. Bir söyledim, 2 bilgisayarın fişini çıkardım. Ya elinden koy onu oraya. Benim huyum şey değil, çok kötü. O sesten bir irkiliyorum, bir zıplıyorum. Ne olur yapma işte onu. Ben yapıyor muyum sana? Benim sana bir zararım dokunuyor mu? Yok. Sen de yapma. Gençlerin tembelliğinden ne yaptıklarını hiç bilmiyorlar. Tak tak atıyorlar hep. Şeyi kaldırıp çekiyor, kaldırıp çekmiyor. Tak tuk nasıl çekiyor, itiyor mu, ne yapıyorlar Allah bir gör. Yok. O zamankiler bambaşkaydı yavrum, bambaşka. Gelip seninle beraber badananı da yapardı. Ama sen de giderdin tabii ona yardım ederdin. Öyleydi. Ne yapılacaksa hep birlikte düğününde de, duasında da, ölümünde de, her şeyinde koşardı. Bizim çocukluğumuzda evlerde su da yoktu. Çoğu taşıyorlardı dışarıdan, çeşmelerden taşıyorlardı. Bizim evimizde vardı ama halam taşıyordu rahmetli. Kaç sene taşıdılar hem de. Kalabalıkta olunca. Taşıma suyla her şey ondan oluyordu. Sonra terkozu yapıldı her yere. İyi oldu. Şimdi de artık susuzluk çekeceğiz herhalde. Su yok. Ulaşım her yere var yavrum. Ulaşım bakımından çok rahatım. Ama gezme bakımından artık gezemiyorum. Fatih, Eminönü yürüyerek her tarafı gezerdim.
Ama gezmekse zor. Arabayla gideceksin, şey yapacaksın. Yok. Vallahi mutluluk verici. Ben diyorum ya, ben arıyorum eski Şehremini. Büyük parka biz çıkıp oturamıyoruz. Erkekler dolu zaten hepsi. Çocuk parkı diyorlar. Erkek girmeyecek. Çocuk parkı da erkek dolu. Ha, birkaç sefer şikayet etti. Ama hiç kimse umursamıyor zaten. Hiç. Babam derdi rahmetli. Hiç parka çıkıp oturalım. Hayır, gidin evinize oturun diyordu. Oturtturmazdı. Ya kar yağdığı zaman kar topu oynamak babamla. Birbirimizi nasıl kovalardık. Onu hiç unutamıyorum. Kar dendi mi hep o aklımda. Çocuklara da tembihliyorum, kar yağsın da kar topu oynamaya çıkalım diye.